8'de Sağlık'ta şimdiki konuğumuz medikal estetik hekimi Doktor Hakan Tüfekçi. Hakan Hocam hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkürler. Sizler nasılsınız? İyiyiz. Bizler de Teşekkür sağ olun. ederiz. Hocam bu dermal dolgularla ilgili başlamak istiyorum size. Bu dolgularla daha sağlıklı, daha genç görünebilmek mümkün mü? Dermal dolgularla genç görünmek evet tabii ki de belli nebzede mümkün. Çünkü bu dolguları yerleştirdiğimiz yerler, yüzümüzde eksilen volümler, eklenmesi ya da ilave edilmesi gereken yerler doğru tespit edildikten sonra belli başlı enjeksiyon yöntemleriyle tabii ki de olduğumuzdan daha genç, hatta yaşıtlarımıza göre de daha diri ve daha fresh görünmek mümkün. Hocam peki tüm yüz dermal dolgularla yüzde hedefimiz özellikle belli bir alan var mı yoksa yüzün her bölgesine çalışılabiliyor mu? Yaşlanma belirtilerinin başladığı belli başlı alanlarımız var yüzümüzde öncelikli olarak. Şakak bölgesi gibi, orta yüz, gözaltı gibi, yine yanak bölgelerinin çökmesi gibi zamanla içerisindeki bağ dokunun elastikiyet yapısının, cildin elastikiyet yapısının azalmasıyla birlikte yüzümüz aşağı doğru özellikle de yer çekiminin etkisinde sarkmaya başlıyor. İşte bu sarkan, desteğini kaybeden, volümünün azaldığı cilt alanlarına bu sefer uygulama yaparsak özellikle de dermal dolgularda alacağımız sonuç kat ve kat iyi olacaktır. Bu konuda özellikle hastayı önümüze alıp prototip olarak şakaklarında bir volüm kaybı var mıydı? İşte o kısma belli bir volüm eklemeye, gözaltı kısmı tear tooth dediğimiz alanda bir volüm kaybı var mı? O bölgeyi destekleme. Zaten bu özellikle bahsettiğim 3-4 alan kişiyi daha yorgun, daha bitkin, daha yaşlı gösteren alanlar. Bu bölgelere verdiğimiz destekle birlikte kişi daha genç, daha diri, daha fresh görünecektir. Hocam bazen şimdi özellikle sosyal medyada veya televizyonda bu dolgularla ilgili böyle çok negatif haberler insanların aklında daha çok kalıyor. Ben şimdi bunu sormak istiyorum size. Gerçekten bu dermal dolgular insanın yüzünü çok değiştiriyor mu? Özellikle hastalarımdan gelen sorulardan bir tanesi şu: hocam ben de herkes gibi olmak istemiyorum. Nasıl herkes Evet. gibi? İşte dışarıda gördüğüm bütün profiller gibi, işte bütün bayan profilleri gibi ya da bütün erkek profilleri gibi. Ama burada en önemli özellikle de hastalarıma anlattığım nokta şu: genel güzellik algımız hemen hemen benzer. Nasıl benzer? Kimse şakakları yani çökük, elmacıkları düşük, orta yüzü aşağı doğru inmeye başlamış ya da yüzü belli bir miktar sarkmış, dudakları incecik bir kişiye ne yazık ki güzel tabirini kullanamıyor. Aynen. Bu sebepten ötürü aslında yaptığımız işlemler, volümün eksilen noktalarına yaptığımız dolgu işlemleri özellikle kişiyi tam anlamıyla değiştirmez. Ama tabii ki de ona belli bir freshlik, belli bir destek, belli bir güzellik katacaktır tabii ki. Daha dinamik duruyor. Tabii ki daha dinamik duracaktır. Aynen öyle. Hocam tüm yüz dolgularla birlikte ilave protokoller gerekiyor mu? Botulyum toksit olsun, ip askı, mezoterapi. Yani kişi geldiğinde ben bunları istiyorum şeklinde mi yaklaşıyorsunuz? Yaklaşımınızı soruyorum. Yoksa kişinin anatomisine göre, ihtiyaçlarına göre mi bir yol haritası belirliyorsunuz? Çok güzel. Şöyle ki şimdi biz dermal dolgularla gençleşmeyi konuştuk. Fakat kişiyi tam anlamıyla ele almamız lazım. Yani bu kişideki yorgunluğa, bitkinliğe ya da yaşlılık belirteçlerine sebep olan neden ne? Volüm azlığı mı? Yoksa cildinin fazla kırışık görünmesi mi? Yoksa aşağı doğru olan yer çekimine mütevellit ya da bağ dokunun azalmasına, elastikiyet kaybına bağlı aşağı doğru sarkmaları mı? Bunları tespit ettikten sonra buna uygun protokolleri hesaplayıp kişiye sunmamız gerekiyor. Tabii ki de ciddi volüm kayıpları varsa dolgular çok efektif, fakat elastikiyet kaybı varsa mezoterapi çok güzel bir yöntem. Üst yüz bölgesi olsun, belli başlı özel spesifik alanlarımız olsun, toksin kullanımları çok çok güzel. İp askı zaten başlı başına yüzümüzü geren, yukarıya doğru destekleyen, özellikle de yer çekimine karşı çok güzel kullandığımız protokollerden bir tanesi. Yani genel anlamda kişiyi ya da hastayı ele aldığımız zaman tabii ki de kullandığımız özellikle de medikal estetik alanındaki sadece enjeksiyonlu, yani kişiyi herhangi bir şekilde kesmeden, herhangi bir şekilde cerrahi bir operasyona almadan sonuçlandırabildiğimiz işlemler. Peki botoks için hocam yani bunu yüzün hangi bölgelerindeki kırışıklıklarda daha çok kullanıyorsunuz?
Botulinum toksin, yani genel olarak birazcık da bilgi vermiş olayım ben sizlere. Şöyle ki toksine genel anlamda gelen hastalarımın ilk tepkisi hocam toksin zehir midir? İşte toksin bu kadar çok halk arasında söyleniyor, anlatılıyor, yaptırılıyor. Fakat hocam bu zehirli bir şey ve ileride bize zarar verecek bir şey midir diye. Toksinin birazcık geçmişine gidersek aslında toksinin bir ilaç olduğunu özellikle hastalarıma tane tane beyan etmiş oluyorum. Çünkü bu bir ilaç, bu nörolojide de kullanıldı, çocuk nörolojide de kullanıldı. Hani ilacın temel mekanizmasından da genelde hastalarıma bahsediyorum. Bu nedir? İşte kasların kasılmasının belli oranda engellenmesi. Sonrasında bunu dermokozmetik alana almışlar tabii ki. Çünkü neden? Özellikle de belli başlı mimik bölgelerimizin kırışması, kırışıklıkların oluşmasının temel mekanizmasında bu kasların hareketi var. Biz bu kasların hareketini engellersek ne olacak? Bu kırışıklıkların oluşmasını da engellemiş oluyoruz. Bu sebepten ötürü de özellikle alın bölgesi, kaş arası, göz çevresi, yine bazı spesifik yüz alanlarından yüzümüzü somurtuk gösteren daha doğrusu diyeyim, aşağı doğru inen depresör kaslarımıza, yine geceleri özellikle bayan hastaların eşlerinden şikayet ettiği diş gıcırdatmalar, işte maseter botoksu gibi belli başlı spesifik alanlara toksin uygulamasını yapıyoruz. Bu ciddi anlamda zararlı mı? Özellikle onay almış bir ilaç, özellikle çocuk gruplarında da kullanılan bir ilaç, özellikle nörolojide de yıllardır kullanılan bir ilaç. Ben de onu Zararlı soracaktım olmayacaktır. hocam. Yani çizgiden ziyade, medikal estetikten, görselden ziyade hangi alanlarda kullanılıyor diye Bunun soracaktım. dışında bir de temel vücut, yani vücudumuzun farklı alanlarında da kullanılıyor. Örnek veriyorum, yine belli bir nebze tabii ki bu bir özellikle kozmetik alanda işlemler yaptığımız için koltuk altı terlemeleri, el ayak terlemelerinde olduğu gibi yine az önce bahsettiğim diş gıcırdatmaları, bunlar genelde diş hekimleri tarafından özellikle bizlere yönlendirilen hasta grupları oluyor. Çünkü işte dişlerde belli başlı kırılmalar oluşuyor ya da yaptırdığı dişlerin diş sıkmasına bağlı, o kompresyona bağlı olarak çatlaklar oluşmaya başlıyor. İşte bu gruplarda maseter botoksunu kullanmış Bir oluyoruz. de hocam boyuna da yapıyorsunuz diye Tabii, biliyorum. boyun kısmındaki botulinum toksini özellikle şöyle bir farklılık oluşturuyor. Çünkü bayan hastalarımız özellikle bunu talep ediyor. Hocam diyor, benim diyor boynumda böyle ince ince çizgiler var diyor. Buraya diyor botoks yapılıyormuş. Botoks yapılıyor evet, ama bu boynumuzdaki yere paralel olan çizgiler için değil, daha çok gerginlik oluşturan platizma kasının üzerindeki dikey çizgiler, dikey kas gruplarının çok gergin ve sıkı oluşundan kaynaklı bizim uyguladığımız bir yöntem. Bununla birlikte o platizma kasıyla beraber yine alt çene kısmına da uyguladığımız küçük toksinler bu sefer alt kısmı da belli miktar toplayıp yüzdeki o sarkıklığı da belli nebzede toparlayabiliyor. Peki bir kere botoks yaptıran kişi her zaman yaptırmak zorunda mıdır? Bu da akla Güzel bir gelen soru. sorulardan Aynen, biri. güzel bir soru. Hani devamı gelecek mi ya da işte hocam ben bunu kaç kez yaptırmak Evet. zorundayım. Zorundalık gibi bir durum ne yazık ki yok tabii ki. Fakat şöyle bir gözlem diyeyim, klinik tecrübe diyeyim sizlere. Hasta eğer ki bir kez botoks tattıktan sonra o parlaklığı, o diriliği, o freshliği bu sefer kendisi bırakmak istemiyor. Bunu dersek ki şöyle, hocam işte 3 doz uyguladık ya da 5 doz uyguladık, artık yaptırmasak mı? Yaptırmamak hastanın tabii ki tercihidir. Kişisel tercih Tabii olmuş kişisel tercih oluyor. oluyor. Sonrasında ne oluyor? Daha kötü oluyor muyuz diye bir soru Daha daha kötü geliyor. olmuyor aslında. Daha Ben kötü de bir olmuyoruz. kullanıcıyım, Aynen. evet. Daha kötü olmuyoruz, fakat o kötülük halinde inceden bir açıklayayım sizlere. Şöyle ki diyelim ben 6 yıldır botoks kendime yaptırıyorum. Yaptırdığım zaman 6 yaş daha önceki yüz proporsiyonumu hatırlıyorum. 6 yıl boyunca herhangi bir şekilde alın bölgemde, kaş çevremde, göz çevremde herhangi bir kırışıklık da oluşmadı. Bu oluşmayan kırışıklık 6 yıl sonra birazcık daha fazla oluşacak tabii ki. Normal yaşımın getirdiği belli bir kırışıklık, ama hastaların algısında şöyle kalıyor. Hocam işte filan kez arkadaşım 8 yıl yaptırdı. 8 yıl sonra yaptırmayınca bu sefer kırışıkları çok daha fazla arttı. Aslında aldığı yaşa bağlı oluşan çizgiler bunlar, ama ne yazık ki Ya böyle sanki bir bu 8 yılda söz- hep sabit kalmış. Aynen öyle. Bu 8 yılda sanki hiç kırışmayacakmış gibi, o 8 yıl önceki yaşındaymış gibi görmek istiyor kendini. Tabii ki de bıraktığımız takdirde yavaş yavaş kaslar tekrardan güçlenip, tekrardan o mimikleri yapıp tekrardan kırışmalar başlayacaktır. Hocam çok teşekkür ederiz. Ne demek? İyi Ben ki teşekkür geldiniz ederim. hocam. Sağ Çok olun. faydalı Ağzınıza bilgiler sağlık. Sağ verdiniz. olun. Güzellik estetiğe dair. Teşekkür ederim. Sizin sorularınız da çok güzeldi. Teşekkür ederim. Sağ olun hocam. 8'de Sağlık'ta konuğumuz medikal estetik hekimi
Doktor Hakan Tüfekçi ile dermal dolgulardan, botokstan ve güncel güzellik algısından bahsettik. Oldukça hoş bir sohbet oldu. 8'de sağlık şimdi kaldığı yerden devam ediyor.